Papyrus bitkisi arkadaşlar sadece Nil Nehri'nde yetişiyor. İşte bak. Eğer ışıkların altına koyarsak Amun Ra Aşamalarini çok benziyor. Altı göfteki bakın. Üçgen şekli almış. Piramitlere çok benziyor. Sadece bir simbol istiyorum. Küçük parça kestireyim. Öncelikle arkadaşlar bu yeşil kısmı sürüyoruz. Bu yeşil kısmı çok sert olduğu için firavunlar bundan sepetler, kasirler, ayakkabılar, çantalar, hatta bile yataklar yapıyormuşlar. Bu beyaz kısmı çok lifi, çok zayıf. Çünkü içine hem şeker hem su varmış. %20 şekerli bir su var. Çekiçle dövüyoruz öyle. Su çıkarmak için yapıyoruz. Merdaneyi kullanarak içindeki suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada içinde %20 şeker var. Bir de daha sert oldu. Sağlam ve dayanıklı bir kayıt için. Ondan sonra suda bekletiyoruz. Peki neyi çıkardık? Şekerli su çıkardık. Ama sade bir suya koymak lazım renk almak için. Eğer açık rengi istiyorsa bunlar gibi 6 gün suda bekletiyoruz. Eğer kahverengi istiyorsa bunlar gibi 6 günden daha fazla bırakıyorum. 2 hafta falan bırakıyorum. Ne kadar su kalırsa o kadar koyulaşıyor. Ondan sonra hem yatay hem dikey düzeltiyoruz. Boşluklar istiyorsa bunlar gibi öyle küçük bir mesafe bırakabilirsiniz. Normal istiyorsa yan yana yapıyorsunuz. Diyelim ki biz doldurduk bunu, öyle bir şekilde kapatıyoruz. Pres makinesi açıyoruz. Aslında 6 gün, toplam 12 gün. 12 günden sonra tam ve orijinal mi? Çünkü sahtası var. Eğer ışıkların altına koyarsak hem yatay hem dikey çizgilerini görebilirsiniz değil mi? Sahte değil orijinal çünkü sahte olan sadece yatay ya da sadece dikey yapıyorlar. İkisi yok. Bir de sahte olan muz kabuklarından yapıyorlar. Yani muz kokusu varsa orijinal değil sahte. Firavun döneminde doğal boyalar kullanmışlar. Eğer yanlış çizilerse öyle yapmışlar. Yıkanıyor, siliniyor, tekrar kullanmışlar. Hatta bile normal kalemle öyle yaparsam öyle mesela ondan sonra yapıyoruz öyle. Siliniyor. Evet, öyle. Güneş altına koyuyorsunuz. Kuruluyor. Ondan sonra tekrar kullanabilirsiniz. Tamam. Bazı Yine de yırtıldığı zaman geri dönüşüm olduğu için tekrar kalıp haline getirebiliyoruz. Tutarak tekrar bastırarak dönüşümüz